Uygun bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı alalım. Üzerine bir çay bardağı tel şehriyemizi ilave edelim. Şehriyelerimizi kısık ateşte rengi dönünceye kadar sürekli karıştırarak yaklaşık 2-3 dakika kavuralım. Burada belirtmek istiyorum, şehriyeleri sürekli karıştırarak kavuralım ki tüm şehriyeler eşit bir şekilde renk alsın. Ben tel şehriye kullandım. Dilerseniz arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Ve şehriyeyi salçayla birlikte 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim. Yeterince kavrulan şehriyelerimize 7 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyerek karıştıralım. Burada eklemek istiyorum, sıcak su yerine tavuk suyu veya et suyu kullanarak da çorbanızı daha da lezzetlendirebilirsiniz. Baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da toz biber kullanıyorum. Tenceremizin kapağını kapatalım ve kısık ateşte ara ara karıştırarak şehriyeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakalım. Çorbamızı ara ara karıştırmayı unutmayın. Aksi halde şehriyeler tencerenin taban kısmına yapışabilir. Çorbanın terbiyesi için uygun bir kabın içerisine 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu alalım. Üzerine 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı dolusu un, 2-3 damla limon suyumuzu da ilave ettikten sonra tel çırpıcı ile güzel bir şekilde karıştıralım. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Beni kimlerin hangi ülkeden veya şehirden izlediğini gerçekten çok merak ediyorum. Çorbamızın suyundan 1-2 kepçe alarak terbiyemize ilave ederek karıştıralım. Bu şekilde yaptığımızda terbiyemizi ılıttığımız için çorbamızın kesilmesini engellemiş oluyoruz. Terbiyemizi çorbamıza yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Çorbamız kaynayıncaya kadar karıştırma işlemine devam edelim. Kaynamaya başladıktan sonra kapağını kapatalım. Kısık ateşte 1-2 dakika daha kaynamaya bırakalım. Sosu için uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı tereyağımızı alalım. Kızdırdığımız tereyağımıza 1 yemek kaşığı kuru naneyi ilave ederek karıştıralım. Kaynayan çorbanın üzerine hazırladığımız naneli sosumuzu gezdirelim. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Üzerine yarım yemek kaşığı da tuzumuzu ilave ettikten sonra şöyle güzelce karıştıralım. Sonra çorbayı ocaktan alalım. Terbiyeli tel şehriye çorbamız böylelikle servise hazır. Şöyle kıvamına bakar mısınız? Terbiyesinin verdiği o yumuşacık lezzetli tane tane şehriyesiyle tam kıvamında nefis bir çorba oldu. Hem pratik hem de sofraya çok yakışan bu tarifi bence herkes bir kez denemeli. Eğer siz de kolay ama lezzetli garantili bir çorba arıyorsanız bunu mutlaka deneyin.
Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu tarif hoşunuza gittiyse videoma bir beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anından haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerin desteğiyle burada çok daha güzel tariflerde buluşacağız. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.